Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay bir örgü modeli anlatacağım. Bu modelle dileyenler bebek battaniyesi, atkı birçok alanda değerlendirebileceğiniz kolay ve güzel bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım için de oldukça kolay. Tığ numarasını 4 milim olarak tercih ettim. Yine bebek örgü ipliklerim var arkadaşlar. Dilediğiniz ipliklerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi kolay örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlıyoruz. Yapacağınız örgünün türüne göre zincirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Metre ile ölçerek karar verebilirsiniz. Atkı ya da örneğin bebek battaniyesi yapıyorsanız ona uygun sayıda zincirinizi hazırlayın arkadaşlar. Bebek battaniyesi genellikle 90x90 ya da 100x100 ebatlarında yapılır. Ben de şimdi zincirlerimi bir miktar daha uzatıp geliyorum. Ben zincirlerimi hazırladım. Burada numune bir şekilde sizlere anlatım yapacağım. Zincir sayma kuralımız yok arkadaşlar. Dilediğiniz sayıda zincirinizi hazırlayabilirsiniz. Metreyle ölçerek boyutuna karar verebilirsiniz. Şimdi desenimizi yapmaya başlayalım. Tığımda ilmeğim dururken üstüne sarmadan sıradaki ilmekten, zincirden ilmek çıkartıyorum. Şu an tığımda 2 tane ilmek oldu. Yanındakinden de bir tane çıkartarak tığımda 3 tane ilmeğim bekliyor. Bunu önce ikisini, daha sonra ikisini çıkartarak tığımdan boşaltıyorum. Şimdi son yapmış olduğum, yani son çıkarmış olduğum zincirden tekrar ilmek çıkartıyorum. Yanındaki zincirden de ilmek çıkartıyorum. Yine toplam 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini. Bu şekilde devam ediyorum. Son çıkarmış olduğum zincirden tekrar ilmek çıkartıyorum. Sıradaki zincirden ilmek çıkartıyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Sona kadar bu şekilde devam edeceğiz. Son ilmek çıkarttığım zincirden ilmeğimi çıkarttım. Yanındakinden ve ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartmaya devam ediyorum. Görmeniz için yavaş yapmaya çalışıyorum. Oldukça kolay bir model. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Tüm zincirlerimize batalım. Son boşluk ve yanındaki diye devam ederek bütün zinciri tamamlayalım. Evet, ben tamamladım. Zincirimin sonuna kadar modelimi devam ettirdim. Şimdi sondayım. Sondaki zinciri de yine birlikte yapalım ve sıra sonunda göstereyim. Son ilmek aldığım zincirden yine ilmek çıkartıyorum ve son zincirimden de ilmek çıkartarak yine ikişer ikişer sıramı bitirdim. Bu noktada birinci sıramız bitmiş oldu arkadaşlar. Üst sıraya çıkarken bir tane zincir yapalım ve döndürelim. Burada bizim başak şeklinde ilmeklerimiz gözükmekte. Bizler her ikisini değil, normalde hep ikisini alarak yaparız örgülerimizde. Bunda arka lobu değil, sadece ön lobdan, yani kendimize bakan lobdan ilmek çıkartacağız. Hadi yapalım. Şimdi tığımdaki benim birinci ilmeğim. Sıradaki sadece ön lobdan ilmek çıkartıyorum. Yanındakinden ve şu an yine 3 ilmeğim var. Aynı başlangıçta yaptığım gibi ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Şimdi son yapmış olduğum ilmekten ilmek çıkarttım. Bakın sadece şöyle görmeniz için çevirerek yapacağım. Tek kanadından alarak ilmeklerimi çıkartıyorum.
Bu sırada da bu şekilde devam edeceğiz. Ben biraz yaparak sizlere yine göstereyim. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sıranın da sonunu yine birlikte yapalım istiyorum. Kenarlar önemli. Şimdi sondayım. Yine ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu son kısımdaysa yine buradan ilmeğimi çıkartarak sondaki son ilmeğimi de alarak ikinci sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramız bitti. Üçüncü sıraya başlamak için bir tane zincir yaptım ve çevirdim. Üçüncü sıramızda ise ön lobu değil, sadece arka lobdan ilmek çıkartarak ilerleyeceğiz. Yani ikinci ve üçüncü sıralar farklı. Sadece farklı loblardan alıyoruz. Yaptığımız işlem aynı fakat bu farkı olacak ve desenimizi bu ortaya çıkartacak. Şimdi burada bir ilmeğim var. Arkadaki lobdan ilmeğimi çıkartıyorum. Yanındakinden de çıkartıyorum. Yine 3 tane ilmeğim oldu. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkarttım. Evet, aynen devam ederek 3. sıramızı da tamamlayalım. Evet, 3. sırayı da sona kadar devam ettirdim. Burada da yine son kısmı birlikte yapalım. Bakın şuradan ilmek çıkartıyorum ve bir sonrakinden. Burada sayılarımızın eşit olması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada son yaptığımız deseni de atlamayın. Yoksa modeliniz yamulabilir. Şimdi buradan da ilmek çıkartıyorum ve bu kenardan da artık batarak zincire şöyle ilmeğimi çıkartarak yine sıramı tamamlıyorum. Şöyle baktığımızda da sayılarımız eşit olmalı arkadaşlar. Şimdi desenimiz kendini tekrar etmeye başlayacak. İkinci ve üçüncü sıranın tekrarını sürekli yapacağız. Buradaki taban ilk başlangıç sıramızı yapmayacağız arkadaşlar. Burada biliyorsunuz önden lobları almıştık. Burada arkadan. Şimdi aynı şeyi sürekli tekrar edeceğiz. Ben ikinci sıranın tekrarını yine sizlere başlatacağım ve kamera arkasında devam edeceğim yapmaya. Bakın şimdi bu sırada aynı işlemi yapıyorum fakat dediğim gibi bir ön lobdan alıyorum. Bir arka lobdan modelimi bu şekilde oluşturuyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra 3. sıranın tekrarını uygulayacağım. Sonra tekrar 2 ve bu şekilde devam edecek. Ben de biraz daha sıralarımı artırıp size nasıl gözüktüğü hakkında da bir fikir olması için örgümü biraz daha ilerletip geliyorum. Evet, ben sıralarımı biraz daha yükselttim. Şöyle hemen size yakından modelimizi göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Her iki tarafı da kullanıma uygun. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın gayet esnek ve güzel bir çalışma oldu. Şöyle bakalım tekrar.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, iyi günlerde kullanın inşallah.